39.000 euro şişesi. Ben bu videoyu yayınlayabilir miyim ya bu arada? Yani çok şık mekanlar yapmışlar. Helal olsun da. Çünkü burası dünyanın en pahalı tatil yerlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Ne oldu da Yunanistan ama özellikle Mikonos günümüzün Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği bir tatil beldesi oldu. Hadi gelin anlatayım. 50 euro sadece girip oturmak. Denizi güzelmiş bak gerçekten de. Çarşaf gibi. O kadar dünyayı geziyoruz. Böyle bir manzarayı hiç gördük mü? Görmedik. Dünyada ünlü olan ilk elit Yunan adası olarak biliniyor Mikonos. Size iyi seyirler. Bana da harika bir Mikonos gezim olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Şu anda dünya turumun Mikonos yani Yunanistan'ın en lüks, en pahalı adasından sizlere merhaba diyorum. Arkamda gördüğünüz bu dev gemiyle İtalya'dan başlayan yolculuğumdan itibaren sizlere her şeyi anlatmaya başlamış. Önceki bölümlerde paylaşmıştım. Bugünse Atina'dan sonra bir günlük yolculuğumuzda ilk durağımız olan Mikonos'a geldik. Arkadaki bu 14 katlı şehri park ettik buraya. Bugün Mikonos'u sizlere gezdireceğim. Buraya yıllar önce de gelmiştim. Ve biliyorsunuz dünyanın en lüks destinasyonlarından bir tanesi olarak biliniyor burası ama lüksten kastım görsel güzellik ve şatafat değil, fiyat anlamında. Çünkü burası dünyanın en pahalı tatil yerlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Bugün sizleri buradan itibaren alacağım. Önce bir şehrin merkezinden götüreceğim ve buradaki dünyaca ünlü nam salmış plajları göstermek istiyorum. Scorpions'lar, Super Paradise'lar, Namos'lar, bir dünya böyle ünlü yer var. Bakalım dedim buraya kadar gelmişken bir de Yunanistan'ın bu ultra lüks bölgesi nasılmış, adaları nasılmış sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir gün olacak. Hava şahane, rüzgar çok güzel esiyor, keyfimiz yerinde. Yolculuk muhteşem. Yani şu gemide yaşadığımız keyfi size anlatamam. Bence dünyanın en kolay tatil yapabileceğiniz ulaşım araçlarından bir tanesi şu kruz turları olsa gerek. Bunu Karayipler'de anlatmıştım. Fikrim değişmedi. Hala aynısını söylüyorum. Her gün manzaran değişiyor. Bagaj taşımıyorsun. 3 öğün değil 5 öğün yemek var. İçeride eğlence parkları, aqua parklar, buz patenleri, akşam tiyatrolar, ne ararsanız bulabiliyorsunuz. O yüzden şu ana kadar şu gemi yolculuğu benim hayatımda yaptığım muhtemelen onca rezil tatillerden yani zor tatillerden sonra en keyifli ve rahatı oldu. O yüzden şimdi sizlere ekranlarınızın başında artık beni günün hangi saatinde izliyorsanız çaylar, çekirdekler hazırsa ya da kahvaltıdaysanız afiyet olsun diyorum. Size iyi seyirler. Bana da harika bir bu Yunanistan'ın en lüks, en pahalı adalarından bir tanesi olan Mikonos gezim olsun. Hadi bakalım Mikonos gezimiz Aura Sebilon Unique katkılarıyla başlıyor. Mikonos'a geldiğimde dikkatimi çeken bir olay oldu. Bak biz gemiyi şuraya park ettik. Şuralarda da bir dünya gemi var. Görüyor musunuz turizmi? Sadece şurada 4 tane gemi saydım. Düşünün 5.000 kişiden 20.000 kişi geldi. Sadece bu küçücük 10.000 kişinin yaşadığı adaya. Uçakları ya da oteller için gelen, özel yatlarıyla gelen insanları saymıyorum bile. Öyle bir turizm var ki Yunanistan'da. Bakın kaç videodur söylüyorum. Çok şaşkınım. Yani bu adamlar deniz, kum, güneş, tatil olayını çok iyi pazarlamışlar, satmışlar ve insanları sıraya sokuyorlar. Darısı hepimizin başına. Çok daha güzel, daha iyi işler yapacağımız günlerin olacağı, böyle deniz turizminin tam anlamıyla had safhasını yaşayacağımız günlerin olmasını umut ediyorum. Çünkü bunu görünce insan bazı işlerde üzülüyor. Bak ben Fethiye'liyim, bizim oraya bir tane böyle gemi gelmiyor. Üzücü. Darısı başımıza dememin sebebi bu. Kendi memleketimden ilk başta dem vurarak bunu söylüyorum. Şimdi merkezden çok güzel bir aslında bunların Old Town dedikleri küçük böyle Little Venice bölgesi var. Ben oraya daha öncelerden gittim. Bloglarımda yazılarını yazdım, anlattım. Ama birazcık benim için de bu gezi öncesi sonrası gibi olacak. Niye bunu söylüyorum? Merkezde gündüz bir şey olmuyor. Herkes gündüz plajlara, denize akıyor. Akşam başlıyor böyle 4'ten 5'ten sonra. İnsanlar böyle gündüz dinlenip akşam oraya eğlenmeye geliyorlar. Bir tane motor kiralayacağım. Motorla hemen bir merkeze doğru yol alacağız. Oradan da plajlar bölgesine doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Umarım uygun kiralık motor bulabilirim. Şimdi Yunanistan'ın bu ünlü adası Mikonos gezimiz devam edecek. Ama birazdan göreceksiniz sürekli elimde telefonla adada bir yerlere gitmeye çalışırken internete ihtiyacım olacak. Ve yine dünya turumda olduğu gibi her yerde size anlattığım bu videomun da sponsoru ASIMO'yu kullanıyor olacağım. 160'dan fazla ülkede günümüzün teknolojisi olan eSIM
teknolojisi sayesinde internete bağlanabiliyoruz. Jamaika'da, Meksika'da, Yunanistan'ın diğer adalarında, Dominik Cumhuriyeti'nde gittiğim her yerde kullandım. Size de bunu anlattım, hatırlarsanız. Yine Yunanistan'da da kullanıyor olacağım. ASIM-IO'nun en büyük özelliği One SIM teknolojisi sayesinde. ASIM-IO'yu indireceksiniz, bir tane eSIM alacaksınız ve akabinde bu sizin numaranız gibi düşünün. Numaranız olacak. Bundan sonra gittiğiniz bütün ülkelerde bu numarayla internete bağlanabiliyorsunuz ve her şeyi uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Yapmanız gereken ilk önce ASIM-IO'yu indirin. Telefonunuzun eSIM teknolojisine uyumlu olması lazım. Akabinde One SIM alın. Ondan sonra bakiye yükleyeceksiniz ve gittiğiniz ülkeye indiğiniz andan itibaren hücresel kısmında aktive ettikten sonra eSIM'inizi internete bağlanabiliyor olacaksınız. Mesela ben Yunanistan'a geldim. İster kullandıkça bakiyemden düşüp harcayacağım. İstersem de paket alıp paketin içerisindeki 3 GB, 5 GB, 10 GB gibi paketlerle kullanmaya başlayabilirim. En güzel yanı da gittiğiniz ülkedeki hangi sağlayıcının hızı iyiyse otomatik olarak onu çekebiliyor ve ben bu zamana kadar gittiğim bütün bu ülkelerde bu yılki dünya turunda ASIM-IO'yu kullandım ve çok memnun kaldım. Ve kendilerine de bu dünya turunda sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Hatta Hayal2 kodunu kullanarak siz de $2 hediyeli bir şekilde ASIM-IO'yu kullanmaya başlayabilirsiniz. Detayları açıklamaya bırakacağım. Oradan da bakarsınız, gittiğiniz her ülkede pasaporttu, evraktı, belgeydi uğraşmadan direkt bu teknoloji sayesinde internete bağlanabilirsiniz. Hem çok daha hızlı, hem çok daha pratik, hem de çok daha bütçe dostu. O yüzden detayları açıklamaya bıraktım. Hadi bakalım Mykonos'u gezmeye devam edelim. Şöyle bir rent-a-car bulduk. Buradan motor falan kiralayacağız bakalım. Bak adanın biz şu an burasındayız. Tamam mı? Burası merkez. Bütün plajlarsa burada. En ünlü yerler bak. Paradise olsun, diğer size söylediğim yerlerin hepsi şuralarda. Motor kiralıyoruz. Şimdi motorla buradan merkeze, oradan da buralara gideceğiz. Motor sadece 20 euro değil mi kirası? Normal fiyatı 30 euro. Rehber olduğum için bize 20 yaptı. Sinan ya, her masada varsın. Sinan kardeşim, rehberiniz olduğunda 10 euro indirimliymiş. Ona göre rehberle git. Motorları şimdi kiralıyoruz. Hadi bakalım plajlara. Bak burada böyle motor da kiralayabiliyorsun. Şöyle küçük tam Yunan adalarında Rodos'ta da kiraladığımız arabalardan da var. Şurada ATV kiralayabiliyorsun. Mykonos çok pahalı bir yer. Adamı var ya takside soyarlar, pazarlık yapmaktan bıkarsınız. O yüzden en uygun gezme şekli bir araç kiralamak. Böyle bir dünya rent-a-car var ama bak yazın geliyorsanız da yer bulamazsınız, araç bulamazsınız. O yüzden Temmuz, Ağustos gibi geleceğiniz dönemlerde erkenden alın, rezerve edin derim sizlere. Önerim bu olsun. Çünkü en yoğun dönemler. Ben zaten bu gezimin bütün detaylarını açıklamaya bırakacağım. Oradan bakın bugün ne yiyeceksek, hangi oteller önereceksem birkaç tanesi var, kafayı yiyeceksiniz çünkü. Açıklamadan bakın, harika yerler göreceksiniz. Motorlar hazırsa hadi bakalım başlasın. Motoru teslim alırken motoru tanıtıyor. Nasıl çalışacağını anlatıp kornayın. Biliyor ki biz Fethiye'de motorun üstünde yaşıyoruz. Hadi gidiyoruz. Bak şimdi bir yere geldik. Super Paradise Beach Club diye, Tropicana bilmem ne diye geçiyor. Biz az önce Santa Ana diye bir yere gittik. Sadece şu 30 euroya kiraladığımız motorlar var ya, bunu park etmek için Beach Club'ın otoparkına 10 euro istediler. Kızdık, park etmeyeceğiz dedik. Buraya geldik. Burası da sonuçta aynı deniz ki oranın denizi çok güzel değil. Neymiş? Lüks Beach Club'mış da bilmem ne. Biz buna zaten çok karşıyız. Türkiye'de de hep bundan itiraz ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Hem bir mekana gideceğim hem de bir de gideceğim otoparka da para vereceğim. Böyle bir saçmalık olabilir mi? O yüzden vazgeçtik oradan, başkası kazansın dedik. Burası şöyle bir mekanın girişi. Motorların da ilginç olan bir detayı var. Sağ dikiz aynası yok, görüyor musunuz? Tek aynalı veriyorlar. Resmen malzemeden çalmışlar. Şimdi bu mekana bakacağız. Böyle beach club gezeceğiz. Akşam da şehrin merkezini dolaşırız. Şimdi gireceğiz içeriye. And whatever else you pay, it's extra. He, bu sadece şey parası diyor kanka. This Giriş is just parası. the prices for the renting. Renting, okay. 50-60 eurodan başlıyor. Kişi başı 50 euro yani diyor değil mi burada? Evet abi. Kişi başı dahil. Sezer kardeşim, 50 euro sadece girip oturmak. Ucuz. Para değil. 2000 Teşekkür lira diyor. Az mı? Abi biz şu an sadece içeriye girip 150 Ben size ondan diyorum ki belediye tesisine gidiyor. götürün beni diyorum ben sizi. Oğlum ben ne yapacağım ki? Abi sıkılırım zaten yatsak burada.
150 euro istediler 3 kişi. Bir de deniz kenarı değil ha, arka taraflara geçersen. İnanılmaz. Böyle bir mekan. Bed tutmasak, yatak tutmasak güneş şeyi. Zaten burada takılabilirsin. Evet ben istersen. kafe olarak kullansam burayı. Olabiliyor zaten. Olabiliyor mu? Olur. Tabii. Zaten Tamam. böyle yapar. Soda içelim. Gelin bir tane soda 3 bardak isteyelim. 9 euro olsa. 9 euro olsa. Sezer yine röportaj yapıyor. How many hours are you working? How many? In a day. Abi In a day? oturabiliyormuşuz burada, ne diyorsun? Evet abi oturuyoruz. Sadece şu sıralardaki Ön şezlongları şezlong. kullanmak ücretli. Bir şey değil. İlk şey, sıra işte 220 euro. 60 euro, ikinci, üçüncü sıra 50 euro gibi. They like here. Normalde aslında birçok buradaki bölgede içeri girdiğinizde işte bir şezlong ücreti ödersiniz ama onu size kupon olarak verirler. İçeride Hesaptan derken düşüyor, değil harcama. mi? Hesaptan düşeriz derler. Burada öyle bir şey yokmuş. Sadece şezlong ücretini alıyorlar. Eğer oturmazsak burada normal Abi bunlar doymuş. şeyler de içebiliyoruz. Evet biraz Günaydın. Mykonos doymuş. Günaydın. Günaydın. Sana da günaydın ha. O mu söyledi onu? Evet. Turkish. Bir şeyler yiyip içip çıkacağız burada. Zaten ben burada yerlerde eğlenmeyi hiç sevmem. Çok kasıntı gelir. Birçok yere gidip gösterdim de yani. Onu beğenmiyorum. Ama burası daha çok böyle partileriyle ünlü. Aynı zamanda çıplaklar plajı olarak da bilinen yerler var burada. Yani plajın yarısını ayırıyorlar. Yarısı o çıplaklar plajı olarak biliniyor. Yarısı da normal işte kıyafetiyle gelen insanların. Aklınızda bulunsun. Geldiğinizde böyle şeyler görebilirsiniz. Şaşırmayın. Abi ben saçma olan bir şey fark ettim. Ama cheeseburger 9 euro ya, bedava. Nasıl dengesizlik? Ya da bak bir şey göstereyim size. Bak makarna 14 euro. Yani dışarıda da aynı para, burada da aynı para. Bize her şey garip. Ama şu menüye baktığımda şunu anlıyorum. Mykonos yani dünyanın en ünlü tatil adalarından, en pahalı tatil adalarından bir tanedeki fiyata bakıyorum. Türkiye'den daha ucuz. Yeme içme anlamında. Teşekkürler. Konu kapanmıştır. Afiyet olsun. Evet bakalım dünyaca ünlü Mykonos'un denizi nasılmış? Böyle sahile indiğinizde sizi bir çakıl plaj karşılıyor. Bizim tam Ege işte ya, aynı. Alaçatı tarafları gibi düşünün. Bodrum tarafları gibi düşünün. Pırıl pırıl bir denizi var. Şöyle her tarafta görüyorsunuz ağaç yok. Kurak bir coğrafya. Rüzgardan dolayı. Böyle bir mavi ile yeşilin buluştuğu tonlar olarak söylüyorum, denizin keyfini çıkartabiliyorsunuz. Şurada dalış falan da bakın. Herhalde yeni başlayanları için eğitim veriyorlar. Ama genel olarak geldiğinizde göreceğiniz Mykonos'ta manzara bu. Geldik işte, ne oldu Mykonos'a? Ne değişti hayatımızda? Sezer, kaç bölümde Yunanistan'ı geziyoruz? 5 bölüm oldu mu? Rodos'a falan da gittik biz. Bayağıdır Yunan'da Simi'ye gidiyor gittik. şu an. Evet, Simi, Rodos, Santorini, Mykonos, Atina derken 5. şehir oldu yani. Ülkenin en pahalı yerinde ben bu döneri, gyrosu, Rodos'tan nasıl daha ucuza yiyorum anlamış değilim. Tadına bak bakalım. İlginç. Ana ekmeği falan da güzel. Kız dedi ya buna en Kızın iyisi dedi. söylediğine göre en iyi gyros burada dedi. 6 Ver euro. bakayım şeyinden tavuğundan. 6 euro ya. Ama arkadaşlar o kadar Beraber geziyoruz o kadar. güzel. Bal sosu falan çok güzel. Anlayacağınız bizi burası şaşırttı. Dengemizi bozdu. Bir yere gittik, motorla girmeye korktuk. Kazıklanacağız diye. Bir yere geldik, girişten korktuk. Bir yere geldik, oturalım bari ne olacaksa olsun dedik. Hiçbir şey yapamadılar. Şu ana kadar Mykonos'ta her şey ters gidiyor. Olsun. Yine de her şey bugün çok keyifli olacak. Bakın şimdi bir diğer ünlü yere geldik. Yollar bu arada çok felaketti yani. Zaten direkt Yunanistan'ın yollarını tahmin ediyorsunuz. Ada yolları. Buranın da ismi Süper Paradise. Burası da çok ünlü. Hatta Yunanistan'ın o Mykonos adasını en ünlü yapan yerlerden bir tanesi. İlk açılan yerlerden. Size giriş fiyatlarını göstereyim. Burada da birinci sıradan alırsanız 2 kişilik yatak. Güneş yatağı mıydı kanka, neydi? Sunbed, şezlong, şemsiye 130 euro. İkinci sıra 120. Abi çıldırmışlar. Abi bu arada giriş fiyatından ziyade bunlar böyle bir fiyat listesi var. Fakat içeride bar kısmında veya restoran kısmına ücretsiz girip Bizim şu an yapacağımız gibi. bizim şu anda yapacağımız gibi ücretsiz girip faydalanabiliyorsun. Bak şimdi Kişi sen... başı o zaman 65 euroya geliyor değil mi? Evet evet kardeşim. Kardeşim ben Yunanistan'da Kazıklanmaktan bıktım. Hadi giriyoruz içeriye, gel. İşte bak Yunanistan'ın o her yerdeki ovalleştirilmiş mimari beyaz yapılarının girişinin olduğu yerde de izini gördük şu anda. Bu arada başıma güneş geçti sıcaktan.
Gerçekten çok sıcak. İşte buranın da ismi Super Paradise Beach Club Mykonos. Güzelmiş ama ilk girişte böyle bir Bali havası da var. Ağaçlar falan çok güzel bir karşılama yapıyor. Mimari olarak iç dizaynını çok beğendim. Plaja doğru akalım. Biz buraya gelirken çok güzel böyle yollardan geçiyorsunuz. Tam Yunan mimarisini göreceğiniz evler ve köyler var. Birer dedik yani şık, yani madem oturup bir şezlong şemsiye almadık, bari dedik hani başka yerden, adamlara çünkü müesseseye para kazandırmak istiyoruz. 39.000 euro şişesi. Rose şarap 39.000 euro. 6 litre olarak geliyormuş ama. Ama bak ne yazıyor orada? Armand de Brignac. Ya. Bilmiyorum, hiç Ben de fikrim yok. Hiç fikrim yok. 30. Sen biliyor muydun? Rehbere sor. Bende de yok. Gerçekten kafayı yemişler. Kankam bir de bir şey diyeceğim ama. Bu her yerde 39 olabilir. Bilmiyorum da 39.000 euro. Bilmiyoruz ya. Kimsenin bir şey bilmediği Yerde bir kişi her şarap şeyi bilir. O fiyat olabilir. 39.000 euro, biz burada bir katlı ev yaptırırız Yunanistan'da teknik olarak. Neyse onu geçiyorum ama Düzgün fiyatlara gel. kokteyller 23 eurodan başlıyor. Aa. 1000 liradan aşağı kokteyl yok. TL olarak bakarsan. Bence Yunanistan şartlarında 23 euro çok büyük bir para. Yemeklerde 30-40 euro. Abi sen bize bir oralet, 3 bardak. Bir şey soracağım. Sor. Kola ne kadar? Bakalım. Türkiye ile kıyaslarsınız. Kola 7'ymiş. Tamam 7 euro kola kanka. Yıkılmayız. Sarı kola? Sarı kola yok. Mekan böyle çok şık. Böyle kumların üstündesiniz. Sakin bir durgun denizi var. Çok güzel. Git denizi göster. Koy Al. çok güzel. Koy Göstereyim denizi. size Evet. ama bir kahve içelim. Soğuk kahve. Ben kahve içmeyeceğim. Sen iç. Frappe. Ya ben frappa'yı çok sevmedim ya. Abi Frappe çok şekerli ya. Frappe bildiğin Nescafe'den yapılıyor gibi abi. Zaten öyle öyle, mi? öyle. Değil mi? Uydurmasyon bir şey. Uydurmasyon ya. Ve Nescafe'yi koyuyor, Evet. üzerine biraz su koyuyor, karıştırıcıyla Şeker karıştırıyor, koy. köpürtüyor, üzerine buz atıyor. Şeker veya süt ilavesi istersen şeker ve süt. Onun yerine buzlu latte'yi tercih ederim. Daha iyi. Teşekkürler. birer tane bu- Bak burada bir de Paraj diye bir mekan var sağda. Orası ayrı bir tesis. Şöyle bir denizini göstereyim size. Mykonos'ta Mykonos deyip millet kafaları yiyor ya. O partilerin yapıldığı yerlerin hepsi buralar genel olarak ama denizi güzelmiş bak gerçekten de çarşaf gibi. Şöyle bir koyun ortasındayız. Taşlardan da anlayacağınız üzere hiçbir yerde ağaç yok. Böyle sarı kumlar, çakıllar sizi karşılıyor. Böyle etrafta da bembeyaz Yunan evlerini görüyorsunuz ama çok fazla yapılaşma yok gördüğünüz üzere. Bayağı sakin bırakmışlar. Şurası hariç. Şuraya da bir kaçak inşaat yapılıyor galiba, yarıda kalmış. Ama denizin rengi böyle maviden şu tonlara doğru geçiyor. Böyle gayet pırıl pırıl da bir denizi var. Yani güzel de ben hala Asyacıyım ya. Hani palmiye ağacı olmadığı zaman benim yüzesim gelmiyor. Böyle çıplak hissediyorum kendimi. Etraftaki dağlarda bir renk olmayınca. Ama yine de deniz gayet gördüğünüz gibi güzel. Şöyle bir kahve söyledim. Kahve içiyoruz. Karşımızda Denize bile giresim gelmiyor. Çünkü daha göreceğimiz çok yer var. Bir de ben yüzmeyi daha çok sevmiyorum. Çinmeyi seviyorum. O yüzden siz gelirseniz burada yüzersiniz. Güzel ama. Kahve de güzel. Çok şık mekanlar yapmışlar. Helal olsun. Yani kötü bir görüntü yok hiçbir yerde. İyi para harcamışlar ama iyi de para alıyorlar. Motorlarımızı park ettik, canavarlarımızı. Hiçbir şeyin olmadığı dağlardan aşağı bu plaja geldik. Eliye adında bir plaj. Burada birçok yere motorla ulaşmanız gerekiyor bence. Büyük araba süremezsiniz çünkü yol yok. Bildiğin hani patika yolun biraz daha geniş asfalt halini düşünün. Bütün plajlara da şu ana kadar böyle bir 10 dakika 15 dakikada gelebiliyorsunuz. Tabiat çok güzel değil ama deniz olduğu için renk anlamında yolda güzel manzaralar yakalıyorsunuz. Şimdi Elye Beach'i gezeceğiz. Bir de buraya bakalım. Burası biraz daha sakin gibi. Diğerleri daha böyle parti havasında olan yerlerde. Burada daha çok insanlar deniz, kum, güneş böyle sakinlik keyfine geliyorlarmış. Biz vallahi yolda gelirken... Nudist olayı bak, Ana! muhtemelen bu yüzden çevirmiş olabilirler abi. Ondan mı arada şeyler var? Çıplaklar plajı olduğu için. Ben bu videoyu yayınlayabilir miyim ya bu arada? Eğer bunları bilgi olarak verirsek yayınlarız herhalde. Bir şey olmaz. Sonuçta buranın gerçeği bu. En azından gelirseniz göreceğiniz şeylerle karşılaşın. Bak şimdi.
Bunu söyleme sebebim, geldin Mikonos'ta güneşleniyorsun. Çat bir anda solunda çıplak biri gezebilir. Ben bunu size aktarmakla mükellefim sonuçta. Bizim geldiğimiz bu Elia adındaki plajın tabelası bile yok, biliyor musunuz? Ünlü bir yer ama yok. Agrari midir nedir, hep onun şeyini koymuşlar, tabelasını. Bu mekan da Agrari diye geçiyor ama bütün plajın adı Elia. Evet, burası çıplaklar plajı. O yüzden sol tarafı göstermeyeceğim. Denizin keyfini çıkarın arkadaşlar. İyi tatiller. O kadar dünyayı geziyoruz. Böyle bir manzarayı hiç gördük mü? Bu kadar rahatını görmedik. Gördük. Nerede gördük? Tayland'da Kopangan'da gördüm ben. Çıplaklar kampı mı? Tabii. Yani yürüyordum. Hatta videoda dedim beni çekin sadece. Arka tarafları göstermeyin lütfen. Ya Evet. burada çok az insan vardı Allah'tan Az. ya. Bazen gerçekten o görüntü hani yanımızı sıkmaması lazım. Anadan doğma geldik dünyaya ama. Ulu oraya orta Şeyde- yapma kardeşim yani. Değişti yani dünya. Hani bir tane giyiver ne oldu? Ölecek misin? Yaprakla gez demiyoruz ki. Yani, Bu olay tamamen turizm amaçlı. 60'larda 70'lerde burayı bu şekilde özellikle LGBT için yapılan plajlarla ünlü yapıyorlar. Ve çıplaklık o yıllardan beri bu adada serbest oluyor. Aslında bir nevi bunu öne çıkarıp insanları çekmek için yapıyorlar. Bu plajlarda da işte mesela şu arkamdaki plajda göstermek istemiyorum şimdi size. Onlardan bir tanesiydi. Biz aslında şu koyu ve bu bölgeyi görmek için buraya Burası kadar mı geldik. Elia acaba? Bence orası kanka ya. Ama belli zaten. Agara yazıyor. Niye siz Elia'ya basmadınız haritada? Eli'ye bastık, oraya döndürdü. Bir daha yol ayrımı vermedi. Şurası olması lazım. Yeşil Vadi şu dağların arkasında. Bence de deniz aynı deniz, tabiat aynı tabiat. Sadece 10.000 kişinin yaşadığı küçücük bir adaya milyonlarca turist geliyor. Arkamdaki kruzları görüyor musunuz? Şu anda Mikonos'un tam merkezinde Little Venice dedikleri, yani küçük Venedik dedikleri yere doğru gidiyorum. Bakın kalabalığa. Zorla motor park yeri buldum, öyle söylüyorum. Temmuz, Ağustos gibi dönemlerde burası ne olur kim bilir. Burayı size göstermek istiyorum çünkü bence Mikonos'taki en güzel fotoğraf çekilecek yerler kentin merkezi. Bu Eskişehir merkez dedikleri yer. Ve burası da kentin içerisindeki ücretsiz plajlardan bir tanesi. Böyle gemiler yanaşmış, insanlar plajlara gelmiş, güneşin ve denizin keyfini çıkartıyorlar. Şuradan yürümeye başlayacağım ve sizi kentin merkezine götüreceğim. Böyle kent merkezlerinde yüzülen yerleri çok seversiniz siz de, biliyorum. Az önce Instagram bir hayalin peşinde hesabımda, buradan bakıp takip ederseniz bir sürü bu gemi yolculuğunun hikayelerini ve reels'larını paylaştım. Aynı zamanda sizler böyle ekranlarınızın başında yaklaşık %70 benim kitlem televizyondan izliyor. Benim şu andaki videomu çekip Instagram'da paylaşıp beni bir hayalin peşinde hesabıyla etiketlerseniz sevinirim. Böyle bir aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Instagram'ı niye söylüyorum? YouTube'da video üretmek, mesela siz bu videoyu 30-40 dakikada izliyorsunuz. Bizim günlerimizi alıyor. Çok daha meşakkatli olduğu için biraz daha zaman alıyor yayınlaması. Daha anlık, ki neredeyimdir kim bilir şu an siz bu videoyu izlerken Instagram'da. Beni takip etmek istiyorsanız Instagram'a da beklerim. Çok güzel bir yer. Gerçekten böyle kompakt, şehrin içinde yürüme mesafesinde olan plajlara gitmeyi az önceki şatafatlı yere gitmekten daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Hiç gidip de bir tane kokteyle 25 euro, bir tabak bilmem neye 30-40 euro vermeyi sevmiyorum. Kendimi kazıklanmış hissediyorum. Hiç de oraya ait hissetmiyorum. Daha düne kadar balıkçılıkla, işte su altındaki çıkarttıkları hediyelik eşyalarla, süngerlerle para kazanan küçücük bir adalar topluluğuyken ve 6000'den fazla adadan oluşan bir ülkeyken ne oldu da Yunanistan, ama özellikle Mikonos günümüzün Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği bir tatil beldesi oldu. Hadi gelin anlatayım. Bu arada yeni tarzım çok iyi olmadı mı ya? Böyle gömlek çok yakışıklı oldum. Dünyayı gezdikçe, böyle yaş aldıkça daha sanki gençleşiyormuşum gibi hissediyorum. Çok ilginç geliyor. Dur, konuyu dağıtmayalım. Kendimi övesim geldi sadece. Dünyada ünlü olan ilk elit Yunan adası olarak biliniyor Mikonos. 1950'lerde ve 60'larda batılı insanların, ya Picasso bile buraya tatile gelmiş, düşünün. Onlarla beraber meşhur olmaya başlıyor. Elitler gelmeye başlıyor, zenginler gelmeye başlıyor ve 60'larda 70'lerde Jet Sosyetesi'nin ünlü ettiği bir ada oluyor ki düşünün, yani burası sıradan bir kasaba ve balıkçı köyüyken bir anda uçaklar, yatlar gelmeye başlıyor. 70'lerde de işte en şaşalı dönemini yaşıyor ki o zamanlar Akdeniz'deki en büyük rakibi neresi? Kıbrıs. Hatırlarsanız Kıbrıs'ta size anlattığım Kapalı Maraş bölgesi o zamanların da mesela Doğu'nun Paris'i gibiymiş. Aynı Beyrut gibi. Ve o dönemde en lüks tatil destinasyonlarından bir tanesi olan Mikonos'ta yarışıyormuş. Ama bence Kapalı Maraş buradan 1000 kat daha lüks.
gördüklerime göre kıyaslayınca bunu net söyleyebilirim. Bir de az önce size gösterdiğim plajlar vardı. LGBT kültürü için özel plajlar açıyorlar. Sırf bundan dolayı buraya gelen, tatile gelen eşcinseller, özellikle ünlüler burayı daha da ünlendirmeye başlıyor. Mankenler, oyuncular, sanatçılar, aklınıza gelebilecek dünyanın dört bir yanından bütün ünlüler bu adayı bildiğiniz dünyanın en ünlü lüks tatil beldesi haline çeviriyor. 80'lerde 90'larda çığır açıyor evet ama asıl en büyük olayı 2000'lerden sonra Instagram'ın o işte 2015-2020 arasında patlamasıyla başlıyor. Trafiğe kapalı sokakları, bembeyaz evleri, taş sokakları bir anda özellikle çiftlerin, partilemek isteyen insanların göz bebeği haline gelen bir destinasyon oluyor burası. Burada ilk burayı ünlendiren yerde Super Paradise Beach Club oluyor. Size bugün gösterdiğim o beach club'ların yanlarında asıl sadece akşamları açılan beach club'lar var. Yani sabahlara kadar giden inanılmaz partiler yapıyorlar. Burası benim dünyada gittiğim ikinci ülkeydi Amerika'dan sonra. O geldiğim yıllarda bayağı işte 12-13 sene önce mi neydi? Bayağı enerjimiz yerinde, hiç uyumuyorduk ve böyle sürekli parti yapıyorduk, hatırlıyorum ama tabii o zaman böyle 50 euro ile falan geziyoruz, daha çocuğuz ama çok güzeldi. O yüzden partilemek istiyorsanız Mykonos harikadır. Sabahlara kadar eğlence devam eder, çok pahalıdır gördüğünüz üzere ama görsel güzellik, biraz daha romantizm istiyorsanız Santorini'yi öneririm. Ben zaten gittiğim bütün bu Yunan adalarını sizlere Beni de Gezdirin de gezi kartı olarak yayınlayacağız Sezer'le beraber. Rodos, Simi, Sakız, Santorini, Mykonos, bunların hepsinin ayrı gezi rehberleri olacak. Burada ne yazık ki bizim birazcık günlüğümüzü görüyorsunuz ve aynı zamanda birazcık hızlandırılmış gezimizi görüyorsunuz. Orada kapsamlı gezi kartlarımız olacak. Oradan alıp rahatça plan yapabilirsiniz. Hem de bizi desteklemiş olursunuz. Açıklamaya da bırakacağım bağlantısını. Ayrıca hem iOS hem de Android'de kullanabiliyorsunuz. O kartın içerisinden bakın. Kiklat adalarının içerisinde yer alan Mykonos aslında efsaneye göre Herkül'ün devlerle savaşırken attığı bir kayadan dolayı oluştuğuna inanılıyor. Zaten ben size Atina'daki bu tanrıları anlatmıştım. Bu 12 tanrıyı, işte efsaneleri anlatmıştım. O efsaneye göre de atılan taştan dolayı oluşan bir ada olduğuna inanıyorlar Mykonos'un. İşte kordon kısmından yürümeye başladığınızda sizi kıyı bandında böyle restoranlar karşılıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.